Merhabalar herkese. Evet, bunu unuttum. Tamam. 1, 2, 3. Merhabalar herkese. Bugün size Kore'de yaşamanız için 5 neden videosu çekeceğiz. Başlayalım. Hadi başlayalım. Neden 5 neden videosu çekeceğiz? Çünkü bize soruyorlar. Neden Kore? Neden Kore? Neden Kore? Koreliler de soruyor. Başka yabancılar da soruyor. Ay, ve evet, Koreliler çok soruyor. Türkler zaten gelmeden önce yani Gelmeden önce de geldikten sonra da çok geldikten soruyorlar. sonra da çok sorular. Neyse insanlar soruyordu. Neden? Biz de kendi nedenlerimizi vermek istedik. Evet, ama bazıları yaşadıktan sonra edindiğimiz, bazıları da yani daha önce seyahat ettiğimizde edindiğimiz şeylerdi. Ama birkaç tane gerçekten çok önemli neden var. Evet. Sen başla. İlk olarak Kore'nin gerçekten çok güvenli bir yer oluşu. Akşam bile yolda yürürken kendimizi çok rahat, güvende, hiçbir şekilde rahatsız hissetmeyişimiz. Normalde kimsenin bize kötü gözle diyeyim, rahatsız edici bir şekilde baktığını kolay kolay denk gelmedik. Yani sarhoşlarken bile gerçekten ki bu millet gerçekten çok sarhoş oluyor. Yani çok sarhoş oluyor. O zaman bile asla rahatsız edici bir bakışa dahi denk gelmedik. Soju eşittir. Yani soju bir alkol, rakı gibi. Eşittir ayran. Her gün içilen bir şey. Ayranı biz bu kadar tüketmiyoruz. Su. Su yani. Evet, Her su akşam ama gündüz dedim. su, akşam sucu. Evet. Böyle bir hayatları var ve ona rağmen asla rahatsız hissetmedik. Parkta mesela kalıyorsunuz, akşam diyelim oturuyorsunuz ve size herhangi biri bir şekilde göz ucuyla bile baktı. Şikayet edebiliyorsunuz. Ve daha da komiğini söyleyeyim, daha da çok ilginç bir şey öğrendik bir lab arkadaşımızdan. Bir şekilde diyelim ki biri size bakıyor, bir gece gündüz hiç fark etmez. Biriyle göz göze geldiniz. Polisi arayıp o beni rahatsız ediyor diyebiliyorsunuz. Yani tabii ki de Korece söylemeniz gerekiyor bunları ama bu kısım birazcık sıkıntı. Ama yani bir şekilde kendinizi ifade edebiliyorsunuz sonuç olarak o polise ve o adam ceza alıyor. Ve en az 3 gün de şeyde kalıyor, tutukluyorlar. Ve bunun karşısında bir cezası var. Tabii ki de bunu kullanan kadınlar bir sürü çıkmış ve kötü yönde kullanan, sadece rahatsız ettiği için, yani rahatsız dediğim sadece kendisi onu sevmediği için rahatsız eden insanlar da çıkmış. Bu kısım kötü tabii ki de ama birazcık da bizim ülkemizle karşılaştırıldığında bence pozitif ayrımcılık. Mesela burada şey varmış. Erkekler her istedikleri yere giremiyorlar ama kadınlar her yere girmekte özgürler. Bu mesela bu benim en çok şaşırdığım şeydi. Bizde kadınlar her yere girmekte özgür değiller. Erkekler her yere girmekte özgürler yani. Bir de çok ilginç sokaklara girersiniz. Mesela böyle Seul'de olsun, Busan'da olsun çok ilginç ara sokaklar var. Böyle gecenin köründe, ikisinde, üçünde. Ve hani normalde oraya Türkiye'den gelen arkadaşlarımız oldu. Yorumlar bu Türkiye'de buraya asla giremezsin hani götün yemez tabiri var. Burada hani çok düşünmüyorsun çünkü ne gerek var diye düşünüyorsun. Hani girersin, çıkarsın hani kimse için oranın küçük oluşu, oranın güvensiz görünüşü önemli değil çünkü bir sürü Her yerde kamera var. security kameralar var. Bir de üstüne arabalarda da black box'lar var ve arabalardaki kameralar zaten sizi sürekli çekiyor. Kapatamıyorsunuz, cezası var. Her yerde kamera oluşu, CCTV oluşu. CCTV ismi de Korece. Bir şekilde aslında o kadar da kötü değil bence. Yani onlar tabii ki de bu durumdan çok hoşnut değiller Hayır, ama. Koreliler bu durumu seviyorlar. Avrupalılar bu durumu kabullenemiyor aslında. İşte mesela Hollandalılar falan bu durumu asla kabullenemiyor. Yani Hollanda'ya gittiğimde mesela şey demişlerdi. Çok fazla hırsızlık oluyordu arkadaşımın yaşadığı yerde. Ve oraya CCTV koyalım mı diye bir orada oturanlara, ne denir ona? Orada yaşayan insanlara ya hani bir anket sunmuşlar. Buraya CCTV koyalım mı, koymayalım mı diye. Onlar demiş ki koymayın çünkü bu bizim özel hayatımıza engel oluyor. Yani ama sürekli hırsızlık oluyordu o sıra ve herkesin arabası çalınmıştı. Ama özel hayatı herkesin arabası çalınmıştan daha önemli olabiliyor. Tabii ki tekrar araba verdikleri için olduğundan da olabilir. Ama burada onu da kabullenemiyorlar. Burada her yerde CCTV olması gerekiyor. Koronavirüsü zamanında da yani şu anda biraz bittiği için burada herkesi takip etmeye başladılar. Burada en son bir şey çıktı. Herkesi bu sefer konuştuğunuz yerden takip etmeye başladılar. Eskiden kredi kartlarından ve para çektiğiniz yerlerden takip ediyorlardı. Ama bu o kadar hani ne denir?
şey değildi. Yeterli değildi, uygun değildi. Her şeye çünkü erişemiyordu. Bazıları sadece bir yerden bir kez para çekip onu 1 hafta, 2 hafta boyunca kullanıyordu. Bu yüzden burada hat sahiplerinden şey istediler. Kişisel bilgilerini paylaşmasını istediler kullanıcılarının, müşterilerinin ve onlar da bunu kabul etti. Bazı Koreliler dedi ki bu çok kötü bir şey. Yani benim neler konuştuğumu herkes bilecek mi? Ama çoğu Koreli, %90 Koreli dedi ki sağlık her şeyden, güvenlik her şeyden önce gelir. O yüzden de şu an bütün bilgilerimiz kendi hattımızda kullanıldığında her şey paylaşılıyor. Çünkü hala korona var. O yüzden ama bu da sonuç olarak sizi sağlık açısından ve güvenlik açısından her zaman tetikte olmanızı sağlamıyor. Yani her zaman tetikte kendinizi korumak zorunda kalmıyorsunuz. Bir hükümet var ve sizi her zaman koruyor. Sizi Ve her zaman bazı take care şeylerin yapıyor. İyi yanı olduğu kadar kötü yanı da tabii ki de var yani. Tabii ki. İkinciye geçebiliriz. İkincisi ulaşım. Bunu çok kısa geçeceğim. Burada ulaşım uygun fiyatlı. Çünkü Avrupa'da genelde bazı ülkelerde, hatta gelişmiş ülkelerde, Almanya haricinde gelişmiş ülkelerde ulaşım pahalı. Yani onun dışında da ulaşım 1 euro galiba basımı. Burada da ulaşım 1 eurodan birazcık az. Yani 1 dolar diyelim basımı. Tek basım. Hani aylık bir kart da alabiliyorsunuz. Hatta o bayağı uyguna geliyor aslında ama sizin hani gittiğiniz geldiğiniz yer uyması gerekiyor. Bir de hafta sonları da bulunduğunuz yerden sürekli bir yere seyahat etmeniz gerekiyor aynı zamanda. O yüzden de bu hani o kartlar bizim için mantıklı olmuyor ama onun dışında zaten gerçekten uygun bir fiyata geliyor. Hatta benim kendi ulaşım masrafım şey diyebilirim. Ortalama 300 lira civarında aylık. Yani liraya çevirdiğimde 300 liraya geliyor. Zaten benim Türkiye'de ortalama 300 liradan fazla oluyordu her zaman ulaşım masrafım. Benimki çok daha fazla oluyordu. Ki yani biz Özyeğin Üniversitesi'nde okuyorduk. Ben Ataşehir'de oturuyordum. Ataşehir'den Özyeğin Üniversitesi'ne gitmek arabayla zaten 300 liradan her zaman fazla tutuyor. Üstüne eğer shuttle'la gidiyorsanız, çünkü tek şansınız shuttle, otobüs yok. O da zaten bir shuttle'ın bir basımı 7,5 lira mıydı, 10 lira mıydı neydi? Yani bu zaten benim şu an günlük harcadığım paradan çok daha yüksek bir para. O yüzden ve aynı zamanda şehir içi ulaşımı çok kolay. Çok fazla metro var. Raylı sistem çok gelişmiş. Aynı zamanda otobüs sistemi çok gelişmiş durumda. Aynı zamanda minibüse benzeyen şeyler var otobüs formatında. Aynı zamanda taksi inanılmaz ucuz burada Avrupa'ya göre. Hatta Alman bir arkadaşımız vardı, şey demişti. Taksi inanılmaz ucuz burada, sürekli taksi kullanıyorum. Çünkü hani Almanya'da buraya göre çok daha pahalıymış. Hatta 3 ya da 4 katı demişti o kız. O yüzden arkadaşım o kız. İşte o yüzden mesela burada ulaşım çok ucuz. Ucuz olmasının yanında inanılmaz da kolay. Hele şehirler arası ulaşım. Ve şehirler arası ulaşım da ucuz. Evet. Yani şehirler arası ulaşım da ucuz. Biz Busan'dayız. Seul'e gitmek ortalama, eğer ucuzla ve rahat bu arada, ucuz bir şeyle gidiyorsanız ortalama 150 lira. Ve yani 150 lira da çok pahalı bir şey değil. Türkiye şartlarında bile değil yani. Tabii ki de değil. İstanbul, Yani bir de Bodrum birim para arası. olarak düşündüğünde 25 birim parayla bir yerden bir yere, yani ülkenin en uç iki şehri arasında gidip gelebildiğini düşün. 25 birim para. Nedir ki? Şu an Türkiye'de 25 liraya nereye gidebilirsin? 25 liraya Ataşehir'den Kadıköy'e taksiyle gidemiyorsunuz. Ben en son gidemedim. Ama yani bilemiyorum. Aynen. Üçüncüsü. Üçüncüye geçelim. Marketler. 7/24 açık marketler ve her yerdeler. Yani şu an bizim çevremizde bile 1, 2, 3, 4, Adım başı yani 5. genel Gerçek olarak. anlamda 3 tane binanın birinde var. Mutlaka altında bir tane market var. 7/24 çalışıyor ve her şeye 7/24 ulaşabiliyorsun. Asla bir kısıtlama, herhangi bir şey yok. Ve o dışarısında bazen oturma yerleri oluyor. İçeriden bir şey alıp yiyebiliyorsun ve marketlerin içinde böyle ocak gibi, ramen gibi şeyleri yapabildiğin ya da pilav, yani rice gibi şeyleri yapabildiğin yerler var. Onları pişiriyorsun, kendin oturuyorsun, içeriden içeceğini de alıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Kimseye karışmıyor, görüşmüyor gayet. Ve bizim Çok eğlenceli ve onlar için de bu bir kültür zaten. Dördüncüsü. ne? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben bakıyordum her seferinde, internet. Burada internetin hızı inanılmaz hızlı. Şöyle ki
bu videoyu ortalama diyelim ki 15 dakika çektik. 15 dakika videoyu Türkiye'de yüklemek bir gününüzü alıyorsa burada 5 dakikanızı alıyor. Ve gerçekten 5 dakikayı alıyor. Ve şöyle şeyler oluyor. Mesela ekran kullanıyoruz. Ofiste kullandığımız bilgisayarlardan biri diyelim ki dönsün, böyle 2 kez dönsün ve hala açılmasın. Yanındaki Koreli diyor ki of Böyle şey mi böyle olur? şey olmaz. Yani neden Sinir böyle? krizi geçiriyorlar. Aynen. Biz hızlı olmasına alışkınız. Hemen biri gelsin, düzelsin, yapalım, değiştirelim. Direkt onlar için onun hızlı olması o kadar önemli ki, çünkü işlerini bir an önce bitirip yeni bir işe geçmeliler. Evet, bir şey, hani yeni bir şey, tagını almayacaklar, yani ara vermeyecekler asla. Evet. Kesinlikle yeni bir işe geçecekler ki Evet. neden geçecekler bilmiyoruz. Para mı dert, başarı mı dert, bu konularda Hepsi, fikrimiz hepsi. yok yani. Evet, onların hepsi Beşincisi. çok önemli. Korelilerin gerçekten kibar ve etik değerlerinin yüksek oluşu. Evet. Özellikle iş konusunda. Ve dışarıda da öyle. Dışarıda da öyle. Yani Çok kibarlar, çok yardımseverler. Hatta şu an buraya gelirken bile dışarıdan arkadaşlarla kahve içmekten geldik. Aşağıda bizim güvenlikçi gördü bizi ve direkt ek gıda içecekleri var böyle. Supplementary drink gibi, bilmiyorum artık isimlerini burada. En ufak Vitamin. fikrim yok. Vitamin vitaminler var. Burada insanlar Gibi. ciltlerine çok dikkat ettikleri için böyle vitaminler var. Onları içebiliyorsunuz. Bize ondan hediye etti. Çünkü biz ona sürekli selam veriyoruz. Evet. Ve gerçekten genel olarak da insanlar çok kibar ve yardım etmeye çalışıyorlar. Buraya ilk geldiğimiz zamanlar böyle yanımızda bir valiz taşıyoruz mesela. İlk gelmişiz, daha bilmiyoruz ya da bir yerden bir yere, başka bir kalacağımız yere geçiyoruz. Mutlaka birileri durup yardım edeyim mi diyordu. Hatta kimisi valizi alıp yardım ediyordu. Evet. Bir kere yol sorduk. Adamın biri yani orada durdu. Tarif etmeye çalıştı. Sonra çok artık üşendi mi yoksa İngilizcesi mi İngilizce. yetmedi? Muhtemelen İngilizcesi yetmedi. Bizimle 20 dakika yolu yürüdü. Muhtemelen yani geride yürüdü. Çünkü diğer tarafa doğru gidiyordu aslında. Geri yürüdü ve öyle evine gitti. O sırada işinden çıkıyordu. Böyle cidden çok yardımsever huyları var. Ya çok Bu kibar oluşları. kibar oluşları. Ve hani mesela gerçekten aslında hani kötü tarafları olabilir. Ondan başka bir Tabii ki videoda de. zaten bahsedeceğiz. Hani böyle o bizim Kimin çok yok yani, evet, çok story time'larımız var. Yani. Hatta çok fazla story time çekmek istiyoruz. Ama çünkü aşırı derecede anlatacak hikayemiz var. Ama hani şu da var. Gerçekten çok kibarlar ve yardım etmeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. Çok düşünceliler çoğu evet. şeyde. Daha birkaç gün önce MT'ye gittik. Tatile gittik. Ofisle tatile adı Onların MT ismi deniyor. Oraya gittik ve hani kendilerinde bunun sorumluluk hissetmişler. Yabancı 3 kişiyi daha götürüyoruz. Onların orada gezişi, oradan zevk alışı bizim sorumluluğumuz gibi. Hani dedim ki ben de giderim, arkadaşımla gideceğim zaten oraya, bir daha böyle bir şey düşünmeye de gerek yok, ama onlar için çok önemli böyle şeyler. Ülkeyi tanıtmak, kültürlerini doğru tanıtmak, hani Kore kültürünü ve Korelileri düzgün tanıtmak hepsi için gerçekten önemli ve ırkçı da değiller. Bu da ırkçı var. değiller. Gerçekten ırkçı değiller. Yani Değiller. Kore insanını hani 10 üzerinden mesela diyelim ki Avrupa insanını diyelim ki 5 dersek, Türk insanına 5 dersek, Kore insanına 6 diyebiliriz. Çünkü hatasız kul olmaz. 6'da. 10 üzerinden. De onları da yani. Aynen. Yok. 10 üzerinden 6 diyebiliriz. Reisizm mi dedi Evet, sandım. hayır, ırkçı Öyle değiller. yani, değiller. Gerçekten ırkçı değiller ve gerçekten insanları çok fazla böyle dış görünüşlerine göre yargılamıyor. Kendilerini evet. Kendilerini yargılıyorlar ama gerçekten dışarıdaki insanları yargılamıyorlar. Özellikle bence biz hiç öyle bir şeye, reisizme maruz kalmadık ki hani bir şekilde birazcık da Korece'yi dinliyoruz, anlıyoruz hani. Aynen. Özellikle Ece bayağı maruz kaldığı için. Neyse. Birer de dedik ki bonus olarak birebir Bir bonus, bir bonus söyleyelim. Şimdi ben aslında modayı söyleyecektim ama demin aklıma bir fikir geldi, onu söylemek istiyorum. İnanılmaz derecede kolay sosyalleşilebiliyor, ucuza sosyalleşilebiliyor. Türkiye'den çok farklı. Yani bu ne demek? Türkiye'de bir yere gittiğinizde şu an en ucuz galiba Starbucks'a kahve içmek. 10 lira değil mi? Yani ya da 11 lira bilmiyorum. En son bıraktığımda 10 liraydı. En küçük boyu. Burada o kahvenizi alıp hani Üzerine yemek yersin onunla. evet 10 liraya yani 10 bin won. won. Ama şimdi çevirince herkes diyecek 50 liraya da yeriz.
Ama Aynı şey değil. Çünkü Aynı asgari şey değil. ücretimiz aynı birim para. evet, aynı birim para sonuç olarak. Ve Bir de şey de var mesela, sosyalleşecek çok fazla şey var. oyunlar var, yani oyun yerleri var kendi Evet, çaplarında. çok farklı yerler var. Farklı fotoğraf çekebileceğiniz yerler var. Farklı Hı hı. şekillerde böyle surf öğrenebilirsiniz. Bizde çok pahalı olan şeyler işte surf öğrenmek. Burada da golf pahalı öğrenmek. ama o kadar değil. Ama mesela Bizimki kadar değil. bizimki ya geçen kapıya bir tane, bizim kapılarımıza hep burada öyle bir Reklam. broşür yapıştırdılar. Broşürde yoganın 1 saati 10.000 won yazıyor. Yani 50 lira. Yani yoganın 1 saati 50 lira. Türkiye'de derslik aldığınızda 50 liradan çok daha pahalı oluyor. Çünkü en son sorduğumda 130 lira demişlerdi. Nerede baktığınıza da bağlı olabilir. Bazen sınırsız yemekler uygun. Mesela burada gerçekten Türkiye'de sınırsız yemekler, açık büfe yemekler 100 lira, 130 lira falan oluyor. Yani en son gittiğimizde öyleydi. Ama burada sınırsız yemekler 10.000 won ve hani çoğu zaman böyle. Sadece sushiciler pahalı ama sushiciler zaten dünyanın her yerinde pahalı. Yani ortalama Hollanda'da falan da aynı paraymış. Bu geçen exchange'e gelen öğrencilere sormuştuk orada nasıl diye. Yemekler gerçekten çok bence lezzetliler. Yani bizim damak tadımıza uygunlar. Birazcık farklı olarak tatlılar çoğu yemeği. O da onların salçası diyeyim, biraz biber salçasının şeker katılmış hali gibi. Ama Evet. ama yani o sos da bence gayet lezzetli. Genel olarak soya sosu da olsun lezzetli. Sos olarak söyleyeyim, hani bize göre salça olduğu için yemeklerin çoğunda. Onlarda da o gochujang sosu var. Ama çoğu yemeği gerçekten bizim damak zevkimize gayet uyuyor. Samgyetang uyuyor. Böyle tavuk suyu, çorba gibi. var. Ya da dakgalbi uyuyor, tavuk yemeği. Jimdak uyuyor, o da başka Bezelye soslu yemeği gibi bir tavuk yemekler yemeği. var. Evet. Ya da bir tane yemekleri var, dakbokkeumtang diye, bildiğiniz tavuk göveci yani. Aynen. Et göveci. Barbeküsü de uyuyor. Barbeküsü zaten bizim Çorbaları mangal çok yani. benziyor. Gerçekten Çorbaların çok benziyor. Biz Aşırı burada var. kendi çorbalarımızı arkadaşlarımıza yaptığımızda, Koreli arkadaşlarımıza, onlar da diyor bu bizim şuna benziyor, bu bizim şuna benziyor. Çünkü tat olarak benziyor. Cidden bizimkiler sadece bir tık daha az şekerli haliyle. Evet, daha tuzlu tüketiyoruz her şeyi ve Evet. Ama bir tek mesela biz Ege'de sebzelerin içine biraz şeker katarız. evet, taze fasulye. Aynen, mesela onun gibi şeyler diyeyim, bir tık daha fazlası. Ama onun dışında tteokbokki, Evet. pirinç lapası gibi. Keki, pirinç keki diyelim ama kekle Aynen. alakası yok. Kekle alakası tabii ki de yok. O gerçekten lezzetli oluşları çok hoşuma gidiyor. Öyle. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. kadar. Biz şu an gerçekten ölüyoruz. Çok sıcak. Çünkü sesimiz tam gelsin diye klimayı, camı, her şeyi kapadık. Ve neden bilmiyorum ama mikrofonumuz olmamıza rağmen kullanmadık. Evet, bir de mikrofonumuz var ve kullanmıyoruz. Ve üstüne üstlük şöyle bir şey var. Bizim camlarımız Allah'ı... Ne denir ki buna? Bayağı büyük, yüksekler ve güneş ışıkları direkt geliyor. O yüzden Geliyor ve şu an bugün inanılmaz sıcaktı. bugün çok Bence sıcaktı. video boyunca şey fark ediliyor. Evet, Başta daha parlıyoruz. parlamıyorduk. Şu Şu an an parlıyoruz. parlıyoruz. Ve gerçekten parlıyoruz bence şu an. Evet. Neyse, Yani sıkıntı değil artık. Biz gerçekten olduğumuz gibi kabul etmeyiz. Sizin Çok için isteriz. çektik bunu. Artık kaç kişiyiz şu an bilmiyoruz. Şu an 100 geçtik. Evet, şu an yüzü geçtik. Hemen kendimizi tebrik edelim. Teşekkür ederiz şimdiden izlediğiniz bizi, için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Kalk kız kalk.